Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda iki bölüm halinde gördüğünüz bu sevimli sürpriz buket bebeğimin yapılışını size anlatacağım. Yabancı bir sayfada gördüm ve kendi tarifimi oluşturdum. İki tane yaptım arkadaşlar. Birini tasarladım ve diğerini anlattım. Hem anlattım hem de yaptım sizin için. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bebeğimin boyutu bir karış arkadaşlar. 20-22 santim ölçmedim ama bir karış kadar. Çok sevimli bir bebek oldu. Bebeğimin özelliği şöyle. 2 kat elbisesi var. Elbisesini çevirdiğimiz zaman bukete dönüşüyor. Ve açıyoruz. Ve karşımıza sürpriz tatlı bir bebek çıkıyor. Başlamadan önce sizden kanalıma abone olmanızı ve yorumlarınızla da destek olmanızı bekliyorum. 50'şer gram ip yetiyor. Beyaz ve pembe olarak rahat rahat yetiyor arkadaşlar. Hatta artıyor 50 gramdan. Ten rengi daha az gidiyor. Saç da 50 gramdan az kullanıyorum. Buketimizin üzerindeki çiçeklerde, yeşil ipte elimizde olan iplerden faydalanabiliriz. Yalnız kalınlıkları aynı olan ip olursa daha güzel olur. Bebeğim ayakta durabiliyor arkadaşlar. Şöyle durduğu zaman bu şekilde bir yere koyup süs şeklinde de kullanabiliriz. Tepeden görünüşü buketin bu şekilde. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Malzeme detaylarımı videonun altına açıklama kısmına ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Detaylı bir şekilde yazacağım. Tığ olarak 1,9 milim, 2 milim de olur arkadaşlar. Benim elimde bu olduğu için kullanıyorum. 2 milim ideal bir numara bu ipler için. Bütün bebek boyunca bu tığı kullanacağım. Bütün her yerinde, elbisesinde, saçlarında bu tığı kullanacağım. Tığı değiştirmeyeceğim. Alize Cotton Gold kullanıyorum. Genelde ten rengi olarak da numarasını dediğim gibi videonun altında bulabilirsiniz. Şimdi kafası için böyle çeviriyorum. Bir zincir çektim. Sihirli halkanın içine 6 sık iğne yaparak birinci sıramıza başlıyoruz. 3, 4, 5, 6. Sıkıştırdım bu ipi. Şimdi buraya işaret koyacağım. İşaret ipimi ip kullanıyorum. Daha rahat oluyor arkadaşlar ip. Bu şekilde araya tığ ile ip arasına yerleştirdim. Hemen yandaki ilk sık iğneye batıyorum. İkinci sıramda her birine çift yapacağım. 6 tane çift yapacağım. İkinci çift, üçüncü, dördüncü, beş ve altıncı çifti yaptım. Yani her boşluğun içine 2 tane sık iğne yaparak sihirli halkayı iyice sıkıştırdım. Sayım 12'ye çıktı. İkinci sıra sonunda. Üçüncü sıradayım. Bir tek yapıyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Her sırada 6 kere arttıracağız. Bir kere arttırdım arkadaşlar. Bir tek, bir çift şeklinde 5 kere daha yapıp sırayı tamamlayacağım. Tamamladım. Sayım 18 sık iğneye çıktı. İşaretimi buraya taktım. Hemen ilk sık iğneden başlıyorum. 2 tane yan yana sık iğne yaptım. Üçüncü boşluğa çift yapıyorum. 2 tek, bir çift.
Bunu yine 2 tek 1 çift şeklinde toplam 6 kere arttıracağız. Tamamladım sıramı. Sayım 24 sık iğneye çıktı. 2 tek 1 çift şeklinde arttırdık. Bu sırada 3 tane tek tek öreceğim. 2 3 3 tane ördüm. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum. 3 tek 1 çift 5 kere daha artırarak sıramı tamamlayacağım. Tamamladım. Sayım 30'a çıktı. Bu sırada 1 2 3 4 sık iğne yapıyorum yan yana. Sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. 4 tek 1 çift. Bu şekilde yine 5 kere arttıracağız. Sırayı tamamlayacağım. 6 kere toplamda 6 kere arttırıyoruz her sırada arkadaşlar. 6 kere arttırdım. Sayım 36 sık iğneye çıktı. Yeni sırama başlıyorum. Tek tek örüyorum. 2 3 4 5 sık iğne örüp çift yapıyorum. 5 tek 1 çift yaparak yine toplam 6 kere arttırmamı yapacağım. Sıramı tamamladım. Arttırmalarımı yaptım. 5 tek 1 çift şeklinde. Sayım 42 sık iğneye çıktı. İşaretimi buraya taktım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğun içine yine çift yapıyorum ve 6 kere toplam 6 kere arttıracağım. Tamamladım arttırmamı. Sayım 48 sık iğneye çıktı. Şimdi yeni sırada yine tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğa çift yaparak arttırdım. 7 tek 1 çift 5 kere daha yapacağım. Tamamlayacağım. Tamamladım sıramı. Şimdi son arttırma sıramı yapacağım. Bu sıra sonunda sayım 54 sık iğneye çıktı. Şimdi bu sırada arttırma sırasında 8 tane öreceğim. 4 5 6 7 8 tane sık iğne yapıyorum. Sıradaki boşluğa çift yaptım. Arttırdım. 8 tek 1 çift şeklinde 5 kere daha yapacağım. Tamamlayacağım. Arttırmalarım bitti. 8 tek 1 çift yaptık en son. Sayım 60 sık iğneye çıktı. Şimdi arkadaşlar 60 sık iğneyi 13 sıra öreceğim. Buradan başlayacağım. Dümdüz 13 sıra 60 sık iğne şeklinde örüp geleceğim. 13 sıra ördüm arkadaşlar. 13 sıra ördüm. Şimdi 10 milim göz kullanıyorum. Gözleri nereye takacağımı söyleyeyim. Buradan itibaren sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. sıra. 18. sıra ile 19. sıra arasına takacağız. Şu ortalayın yalnız arkadaşlar. Şu bitiş noktası. Sıramızın bitiş noktasından orası arkaya gelsin. Ön tarafa gözleri takalım. 9 sık iğne ara vererek böyle işaret koydum. Tığın arkası ile veya başka bir şeyle arkadaşlar genişletin biraz. 18 ve 19. sıralar arasına 9 sık iğne ara ile 10 milim gözlerimi takıyorum. Şimdi sırama dönüyorum.
Bu sırada eksiltmeler yapacağız. 12 kere eksilteceğiz arkadaşlar. 3 tane öreceğim. 1 2 3 sık iğne ördüm, eksiltiyorum. 1 2 3 ör, 1 eksilt. 12 kere bunu yapacağız. 3 ör, 1 eksilt, 3 ör, 1 eksilt. 2 kere yaptım. 10 kere daha aynı şekilde eksiltip sırayı tamamlayacağım. Eksiltmelerimi tamamladım arkadaşlar. 12 kere yaptım. 48 sık iğneye düştü sayımız. Böyle ince bir iğneye beyaz ip taktım. Gözlerini işleyeceğim. Gözün alt kısmına bu aparatlar arkadaşlar yanaştığı için biraz zor yanaşıyor gözümüze. O yüzden böyle ince bir iğne kullanıp şu aradan girebilirsiniz. Gözün ortasına, alt ortasına iğnemi geçirdim. Şimdi şu kısma bu ikisini arkadaşlar, bu uçları bağlayacağım, düğümleyeceğim, keseceğim. Diğer göze geçeceğim. Siyah ip takacağım. Yalnız siyah ipi biraz daha ince kullanıyorum. Alize Cotton Gold'u ikiye ayırdım. Yarısını, iki katını, bu 4 kat bir ip, iki katını kullanmış olacağım. Şimdi gözün buraya ve diğer tarafa 2 sık iğne, yan tarafa, burada 1 sık iğne yan tarafa çıkacağım. Yine ipimi biraz bırakıyorum. İki sık iğne yan tarafa geçtim. Şu kısma, beyazın dibine çıkacağım arkadaşlar, arkadan. Dediğim şekilde biraz yanaşması zor oluyor. Siyah ipin altından geçirelim iğneyi. Bu şekilde. Hemen aynı yere batarak orada sabitleyeceğim. Arka aparatları arkadaşlar, güvenli aparatları geniş olduğu için işlerken o yüzden biraz iç tarafa batmak gerekiyor. Kafayı bitirdikten sonra da işleyebiliriz. Fakat o zaman daha zor oluyor geçişler. Ucuna çıktım. Hemen yan tarafına geçip bu şekilde bir sık iğne ileri geçtim. Bir kirpik daha yapacağım. Şöyle. Şimdi kaşa geçelim. Kaş için arkadaşlar bakın, 2 sıra üstüne geçip şöyle
3 sık iğne sağ tarafa ama bir sıra altına geçiyorum. Bu göz bitti arkadaşlar. Burada iplerimi düğümleyeceğim. 2 ipi, başlangıç ipi ile bitiş ipini düğümleyip diğer göze geçeceğim. Gözlerimiz bu şekilde oldu. Şimdi kafa örmeye devam ediyorum. Bu sırada da eksiltme yapacağım. Yine 12 tane. 2 tane öreceğim. Bir tane eksilteceğim bu kez. 2 ördüm. Bir eksiltme yapıyorum. 2 ör, bir eksilt şeklinde yine 12 kere eksiltme yapıp bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. 12 kere eksiltme yaptım ve sayım 36'ya düştü. Bu sırada 1 2 3 4 öreceğim. Bir eksilteceğim. 6 kere eksilteceğiz bu kez. 2 sıra 12 kez eksilttik. Şimdi bu sıradan sonra ve bu sıra 6 kez eksilteceğiz. Yani 4 ör 1 eksilti 6 kere yapacağım. 2 kere yaptım. 4 kere daha yapıp tamamlayacağım sırayı. Eksiltmelerimi yaptım arkadaşlar. Bu arada elyaf doldurdum. Kafayı ve boynu güzel dolduracağız arkadaşlar. Dikme olmayacak boyunda. Hepsini birlikte gövdesini öreceğim. Farklı bir şekilde olacak tabii ki. Şimdi sayım 4 eksilt 4 ör 1 eksilt yaptıktan sonra 30'a düştü. Bu sırada 3 tane öreceğim. 3 sık iğne yapıp bir tane eksilteceğim. Yine 6 kere yapacağız. 3 ör, bir tane eksilt. 5 kere daha 3 sık iğne, bir eksilt yaparak sıramı tamamlayacağım. Tamamladım sırayı arkadaşlar. İşaret ipimi bakın, işaretimin olduğu sık iğne, eksiltme yaptım son. O sıranın ilk sık iğnesi oluyor. Şimdi onu alıyorum buradan. Sıranın başına taktım. İlk sık iğnemiz, burada eksiltme yaptık. İlk sık iğnemiz burası. İşarete dikkat edin arkadaşlar. Şimdi buradan örüyorum. 2 tane örüyorum. Eksiltme yapıyorum. 2 ör 1 eksilt. Yine 6 kere 2 ör 1 eksilt şeklinde eksilteceğiz. Sayım 18'e düştü arkadaşlar. Yine 6 kere eksiltme yaptım. Bu arada yine elyaf doldurun. İlerleyen sıralarda da dolduracağız. Dediğim gibi kafanın, özellikle boyun ve gövdeye geçiş kısmının çok sıkı olması gerekiyor. İçinde herhangi bir aparat kullanmayacağız boyunda. Tel veya boyunu dik tutacak bir şey. O yüzden sıkı dolduracağız. Şimdi ben bu kadar ilave ettim. Bir sıra daha eksiltme yapacağım. Ama yine ilave edeceğim. Burada 4 tane örüp bir tane eksilteceğim. 2 3 4 ör, bir eksilt yapıyorum. 3 kere yapacağım bunu.
sayımı 15'e düşüreceğim. 4 ör 1 eksil 2 kere daha yapıp geliyorum. Sayım 15'e düştü arkadaşlar. Yine işareti alıyorum buradan. Taktım. 15 sık iğneyi 3 sıra daha öreceğim. 3 sıra dönerek hiçbir işlem yapmadan 15 sık iğne örelim. 3 sıra 15 sık iğne yaptım. İşaretimi buraya alıyorum. Şimdi 4 tane öreceğim. 1 2 3 4 ördüm. Bir tane arttırıyorum. Çift yapıyorum. 4 ör 1 arttır. Yani 4 tek bir çift şeklinde 3 kere arttırma yapacağım. 3 4 ör 1 arttır. 1 2 3 4 tane yaptım. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum ve 3 tane arttırmış oldum. Yine arttıracağım. Bu sırada da 1 2 tane örüyorum. Çift yapıyorum sıradakine. 2 tek bir çift. 6 kere 2 tek bir çift yapacağım arkadaşlar. Bir tanesini yaptım ben. 5 kere daha 2 tek bir çift yapalım. 6 kere arttırma yaptım. Sayım 24'e çıktı arkadaşlar. 18'de bir alt sırada 24 sık iğneye çıktı. Yine arttıracağım bu sırada. 3 tane öreceğim tek tek. 3 tek 2 3 tek bir çift. Yine 6 kere 3 tek bir çift yapacağım. Devam edeceğim arkadaşlar. 3 tek bir çift şeklinde 2 kere yaptım. 4 kere daha arttırıp geliyorum. Arttırmalarımı yaptım. Sayım 30'a çıktı. Yine arttırma yapacağım. Bu kez 4 tek bir çift yapacağım. 1 2 3 4 tek bir çift. 5 kere daha toplamda 6 kere arttırıyoruz buralarda. 4 tek bir çift yapıp geleceğim. 5 kere daha. Arttırmalarımı yaptım. Sayım 36 sık iğneye çıktı arkadaşlar. Yalnız şu son sık iğneyi çıkarıyorum. Çekme kısmını. Pembe ipimi aldım. Bu kez böyle bir pembe ile yapıyorum. Çektim pembe ile. İşaretimi de çıkarıyorum. Sayım 36. Artık arttırma yapmıyorum. Ten rengi ipimle pembe ipi bağlayacağım arkadaşlar burada. Şimdi öreyim biraz. 36 sık iğneyi 3 sıra öreceğiz. Böyle dümdüz arkadaşlar öreceğim. 36 sık iğneyi. Ten rengi ipimi kesmiyorum. Onunla devam edeceğim birkaç sıra sonra çünkü. Ten rengi ipim kalsın. Bu arada buraya sıkı bir şekilde elyaf dolduracağız arkadaşlar. Şu boyun kısmı kesinlikle çok sert olmalı. Çünkü bebeğimiz bittikten sonra boynu taşımayabilir. Böyle makasın ucuyla ilerledikçe arkadaşlar buradan elyaf dolduracağım. Onu da göstereyim. Yalnız şu kısmı şişirmeyin arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Buraya sıkı bir şekilde doldururken burayı böyle uzatmayın. Böyle uzamasın arkadaşlar. Zaten burada eksiltmelerimi birden fazlalaştırdığım için çok şu kısım uzamıyor zaten ama yine de böyle burayı böyle esnetmeyin. Şu kısmı, şu gıdı kısmını arkadaşlar. Sadece boyun kısmına yoğunluk verin. Parmağımızla böyle tutup buraya güzelce dolduralım. Biraz daha ördükten sonra da devam edebiliriz elyaf doldurmaya. Şimdi dediğim gibi pembe iple
3 sıra dümdüz öreceğim. 36 sık iğneyi 3 sıra öreceğim. Buraya gelince, şuraya gelince arkadaşlar son sık iğneyi buraya yapacağım. Sonra buraya geçeceğim. İşaret takıp ilk sık iğnemiz burası olacak. Yani yeni sıranın. Yani burada son pembe ile son sık iğneyi buraya yapacağım. İşaret takıp ikinci sıraya devam edeceğim. Sonra aynı şekilde üçüncü sırayı da yapıp geleceğim. 3 sıra ördüm arkadaşlar pembe iple. Şimdi işaretimi buradan alıyorum. Pembe iple devam ediyoruz. Yalnız arka lobdan öreceğiz bu sırada. 36 sık iğneyi arka kanattan, yani ortasına batıp sık iğne yapacağım. 36 sık iğneyi bu şekilde öreceğiz bu sırada. Bakın böyle ortasına batıp arkadan çıkıyorum. Önde halkaları kalacak. Bu şekilde 36 sık iğneyi tamamlayıp geleceğim. 36. sık iğneyi ten rengi ile çekeceğim arkadaşlar. 36. sık iğnenin çekme kısmını ten rengi ile çekiyorum. Renk açık görünüyor çok videoda ama o kadar da açık değil pembe. Şimdi ten rengi ile devam edeceğim. Bir sıra ten rengi ile dümdüz öreceğiz. Normal batacağız. Devam ediyorum. Bu şekilde dümdüz örerek bir sıra ten rengi ile 36 sık iğne yapalım. Bir sıra ördüm ten rengiyle. Bir sıra daha öreceğim. Yalnız önce şu ipimi kesip düğümleyeceğim. Pembe ipi. Şurada düğümleyelim arkadaşlar. Şimdi ten rengiyle yine 36 sık iğneyi bir sıra daha örelim. Pembeden sonra 2 sıra 36 sık iğne örmüş oluyoruz. Ten rengi ipimizle. Bir sıra daha örüp geleceğim. Bir sıra daha yaptım. Şimdi eksiltme yapacağım. 1 2 3 4 tane ördüm. 4 sık iğne ördüm. Eksiltiyorum. 4 ör 1 eksilt şeklinde 6 kere yapacağız. 1 2 3 4 ör 1 eksilt. 2 kere yaptım. 4 kere daha yapıp sıramı tamamlayacağım. 6 kere eksiltme yaptım. Sayım 30'a düştü. Şimdi bir sıra 30 sık iğne dümdüz öreceğiz. Bir sıra örelim. Örüp geliyorum. Bir sıra 30 sık iğne yaptım. İşaretimi buradan çıkarıyorum. Sıranın başına taktım. Şimdi bu sırada yine eksilteceğim. 1 2 3 tane örüyorum. 3 sık iğne yaptım, eksiltiyorum. 3 ör 1 eksilt şeklinde 6 kere, toplamda 6 kere eksilteceğim. 3 ör 1 eksilt. Sıramı tamamladım. Sayım 24'e düştü arkadaşlar. Daha fazla daralmadan şu boyun kısmını elyafla sıkıca dolduralım. Şimdi son eksiltmemi yapmıştım. Onun çekme kısmını çıkarıyorum arkadaşlar. Eksiltmeyi bir daha yapayım, göstereyim size.
renk geçişi yapacağım. Eksiltiyorum. Yalnız beyaz ipimi alıp beyaz iple çekeceğim. Artık ten rengi ipimi keseceğim. Ten rengiyle işimiz bitti. Beyaz ipe geçtim. Bu ipi iki ipi arkada bağlayacağım arkadaşlar, beyazla ten rengini. İşaretimi buraya takıyorum. 2 tane sık iğne yapıp 1 2 sık iğne ördüm, eksiltiyorum. 2 ör 1 eksilt yapacağız. Beyaz ile de 6 kere 2 ör 1 eksilt yapıp geleceğim. 2 ör 1 eksilt yaparak sırayı tamamladım. İşaretimi buraya takıyorum. Şimdi arkadaşlar bulodan öreceğiz yine. Yani arka lobdan öreceğiz. Arka lobuna batıyorum. 1 2 devam edeceğim bu şekilde. Sayımız 18'e düştü. 18 sık iğneyi arka loblarına batarak öreceğim. 18 tane sık iğne yapacağım. ...18 tane sık iğnemi yaptım. Tamamladım sıramı. Bu sırada da 18 sık iğne yapacağız. Yalnız düz öreceğiz. Yani arka lobdan örmeyeceğiz. Normal bir şekilde 18 sık iğne yaparak bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Tamamladım arkadaşlar. Sıramı 18 sık iğne yaptım. Yine elyaf dolduruyorum. İlerledikçe yine dolduracağım. Biraz daha dolduracağım arkadaşlar. Şu kısmında bakın yumuşak. Bu kısmın da sıkı olması gerekiyor. Yani komple sıkı dolduracağız. Yalnız şu gövde kısmını uzatmayın. Huni gibi uzamasın gövde kısmı. Bu şekilde doldurun. Şimdi eksiltme yapmayacağım bu sırada da. 18 sık iğnemiz var. 18 sık iğneyi yine öreceğiz. Yalnız yine blodan öreceğiz. Yani arka lobdan öreceğiz. Arka halkasına batarak yine 18 tane sık iğne yapacağım. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Eksiltme ya da azaltma, arttırma. Bu şekilde arka loblarına batarak 18 tane sık iğneyi tamamlayacağım yine. Tamamladım sıramı. Şimdi son eksiltmemizi yapacağız. Bir tane öreceğiz. Bir tane eksilteceğiz. Bir ör, bir eksilt şeklinde bu sırayı da tamamlayacağım. 6 kere bir ör, bir eksilt yapacağım. Üçüncüyü yapıyorum. Üç kere daha yapıp şuraya kadar eksiltmeleri tamamlayacağım. Bakın arkadaşlar eksilttim. Sayım 12'ye düştü. Şimdi 12 sık iğneyi 5 sıra daha öreceğim. 12 sık iğne 5 sıra öreceğiz. Elyaf doldurmayı da unutmayalım. Burası da sıkı olmalı çünkü. Ara ara elyafımızı da doldurarak 5 sıramızı tamamlayalım. Sonra bitireceğiz. 5 sıra 12 sık iğne yaptım. Elyafı güzelce doldurdum arkadaşlar, bakın. Gayet sıkı bir şekilde. Şimdi burada 6 tane eksiltme yaparak kapatacağım. Arka arkaya 6 eksiltmeyi yapalım.
ve sıkıştırıyorum. Düğüm atıp iğne ile içeri çekeceğim. Bu ipimi düğümleyip içeri çekeceğim. Gövdemiz hazır. Kol öreceğiz. İki kol da aynı şekilde olacak arkadaşlar. Aynısından iki tane örüp tamamlayacağız kollarımızda. Şimdi kol yapımıyla devam ediyorum. Kolu için ten rengimi aldım. Sihirli halka yapıyorum. 6 tane sık iğne içine yapıyoruz sihirli halkanın. 3 4 5 6 sık iğnemi yaptım. Sıkıştırıyorum. İkinci sırada her birine çift yaparak sayımı 12'ye çıkaracağım. Her bir sık iğnenin içine 2 tane yapıyoruz. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı çiftimi de yaptım. Sayım 12'ye çıktı. Şimdi 2 sıra sihirli halkayı güzelce sıkıştıralım. 2 sıra dümdüz 12 sık iğne yapalım. 2 sıra öreceğim. Dönerek 2 sıra örüp geleceğim. İşaret koymadım arkadaşlar ama koyabilirsiniz. Bitirince koyacağım ben. 2 sıra örüp geliyorum. 2 sıra 12 sık iğne yaptım. Şöyle işaret ipi takıyorum. Şimdi bu sırada eksilterek başlayacağım sırama. Eksiltiyorum. Şunlar çok uzun arkadaşlar. Eksilttim. 10 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğnemi yaptım. Şimdi işaretimi çıkarıyorum. Sıranın ilk sık iğnesine şu ipimi içeri alayım arkadaşlar. Şimdi parmak yapacağım. Üzerine doladım. Yandaki sık iğnenin içine batıp yarım trabzan yaptım. Yine battım. Yarım trabzan yaptım. Yine battım. 3 kere yarım trabzan yaptım. Topluyorum. Yandaki sık iğneye batacağım. Yalnız şu yaptığım popcorn diyorlar buna. Popcorn'u arkadan ittiriyorum arkadaşlar. Öne doğru gelmesi için arkadan ittiriyorum. Bu şekilde yaptım onu. Şimdi yine 10 tane sık iğne var sıra sonuna kadar. 10 sık iğnemi örüyorum. 5 6 7 8 9 10 tane sık iğneyi ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi yeni sırama eksiltme ile başlayacağım. Şu popcorn'un sık iğnesiyle onun ön halkasını alıyorum. Yanındaki sık iğnenin ön halkasını alarak eksilttim. Yine eksiltme ile başladım. Ve burada kalan 9 tane sık iğne var arkadaşlar. Eksilttikten sonra sıra sonuna kadar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8
ve 9. Eksiltmeden önceki son sık iğnem, yani sıranın sonu. 9 tane sık iğne yaptım. Sayım 10 sık iğneye düştü arkadaşlar. Şimdi 10 sık iğneyi 11 sıra öreceğim. İçine biraz elyaf yerleştireceğim uç kısmına. Çok fazla yerleştirmeyelim. Şişirmeyelim yani. Ama boşta kalmasın. Bu kadar yerleştirdim. Yine şey de yerleştireceğiz arkadaşlar. Kol boyuna da yerleştireceğim ama çok yukarılara değil. Şimdi 10 sıra 11 sıra öreceğim. 11 sıra 10 sık iğne yapıp geleceğim. 11 sıra daha öreceğim. Sonra kapatacağız. 11 sıra ördüm. Şimdi birazcık içine bakın, az miktar elyaf koydum. Birleştireceğim. Sık iğne yapıyorum karşılıklı. Karşılıklı alıyorum. Üç, 4 tane sık iğne yaptım. İpimi keseceğim. Bir zincir çekip dikmek için bir 20-25 santim ip bırakıyorum. Ben tamamlayıp geleceğim. İki elde aynı şekilde, iki kolda. Burnunu işleyeceğim. Burnunu hemen gözün altındaki sıranın üstüne 3 sık iğne ara vererek ortaladım. Böyle tek kat ip taktım. Arkadan bir yerden giriyorum arkadaşlar. İşaretimin olduğu yere iğnemi çıkardım. Üç sık iğne yan tarafa 2-3 tur geçeceğim. Toplamda 4 kere geçmiş oldum. Böyle de bırakabilirsiniz. Fakat ben şöyle dolayacağım. Diğer bebeklerimde de yaptığım gibi.